Patateslerimi soydum. 3-4 tane patates doğrayacağım. Şöyle soğanım var. Soğanımı da soydum. Birazcık küçük de kullandım soğanı ama isterseniz orta boy soğan da idealdir. Şöyle patatesi ikiye böldüm. Çok kalın olmayacak şekilde yarım ay şeklinde kesiyorum. Bakın şöyle. Aynı şekilde soğanlara da aynı işlemi yapacağım. Yağım kızdı. Soğanları ve patatesleri aynı anda atıyorum. Güzelce kızartacağım. Patates ve soğanlarımız kızardı. Şimdi bunları hemen yağını süzdürerek bir tane kaseye alıyoruz. Altını kapatın ocağınızın. Patates ve soğanlarım kızarmıştı biliyorsunuz. Onları böyle soğuması için bir tabağa aldım. Yağını süzdürdüm. Şimdi şöyle bir kase aldım. İçine yumurtaları kıracağım. Biraz tuz koyuyorum yumurtanın içine. Biraz karabiber koyacağım. Dilerseniz birazcık kimyon da koyabilirsiniz benim yaptığım gibi ama şart değil. Çok ince olmayacak şekilde kıyacağım. Büyük parçalar olsun, içinde de yeşillik gözüksün istiyorum. Bir çatal yardımıyla hafifçe çırpacağım. Bizim patatesli yumurtamıza çok benziyor diyeceksiniz ama işte burada ayrılacak o. Bu noktada farklılaşıyor dedik. Birincisi zaten patates yumurtadan farkı soğan olması ve patateslerin iri iri doğranması. İkincisi de bu aşamada bu şekilde yumurtanın içine dahil ediyoruz kızarttığımız patates ve soğanları. Sonra hafifçe karıştıracağız ve üzerini kapatıp bir streçle ya da bir kapakla 20 dakika kadar bekleteceğiz. Bu sayede patateslerin içine o yumurta iyice işleyecek. Çok çok güzel bir omlet olacak. Şöyle karıştırdım. Bakın. Tavayı kızdırdım. Çok az bir yağ var üzerinde. Bekletmiş olduğumuz patatesli yumurtamızı dikkatlice döküyoruz. Şöyle yayacağım. Kapağını örteceğim ve pişmeye bırakacağım. Kapağı kapalı şekilde böyle üstleri pişmeye başladığını anlayacağız zaten. O zaman ters çevireceğiz, ters yüz edeceğiz. Şimdi pişmeye bırakıyorum. Şöyle açayım kapağını. Bakın gayet güzel pişti yanları. Şöyle eğer yapışan kısımları varsa şöyle hafifçe kıpırdatıyoruz. Yapışmamış benimki. Şimdi tavayla aynı büyüklükte ya da birazcık daha büyük bir tabak alıyoruz. Düz olsun şöyle. Sonra tavanın üzerine koyuyoruz. Ve ters çevireceğiz. Şöyle. Şimdi bunu koyup öbür yüzünü de pişireceğiz. Sonra da servis yapacağız. Pişti. Hop. Çok güzel bir tarif. Hafta sonu kahvaltı masalarınızı süsleyecek nefis bir tarif. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimiz için kanalımıza mutlaka abone olun. Beğeni bırakmayı unutmayın. Hoşça kalın.